arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz halı kaydırma üzerine yapmış olduğum bu paspas yapımının nasıl yapıldığını paylaşmak, anlatmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Çok güzel bir görüntüye sahip olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Umarım sizler de öyle düşünürsünüz. Şöyle kalın bir halı kaydırmaz kullandım. Arkası normalde ön tarafı bu tarafı arkadaşlar. Burası arka tarafı ama burayı kullanmak daha rahat ve daha kolay olduğu için sizlere de burayı yaparak paylaşmak istedim. Arkası bu şekilde gözüküyor. Önü de bu şekilde gözüken bir çalışma. İğne yardımıyla yaptım arkadaşlar. İğne işi seven arkadaşlarımın istekleri üzerine, yoğun istekleri üzerine iğneyle yaptığım bir çalışma. Şöyle ucu batmayan bir iğne bulursanız daha rahat edersiniz ve makasımız tabii ki de. İp hiç fark etmiyor. Ben şöyle Nako'nun Vega Strip isimli ipini kullanarak yaptım. Batik bir ip arkadaşlar. Düz bir ip de kullanabilirsiniz. Evde arta kalan iplerinizi de kullanabilirsiniz. Patiklik iplerden, lif iplerinden, bütün iplerden yapabilirsiniz arkadaşlarım bu güzel çalışmayı. Şimdi şöyle taktım gördüğünüz gibi ve şuradan kesip köşeden hemen başlamak istiyorum. Arkasını düğümlemedim arkadaşlarım ben. Burayı şu şekilde birleştirdik. Hiç bilmeyen arkadaşlarım için böyle detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum ki onlar da yapabilsinler arkadaşlar. Yaparak evinizin bütçesine de katkıda bulunabilirsiniz. Şimdi öncelikle burayı bakın burada gördüğünüz gibi çift kat yapıyorum ipimi. Daha kapatıcı olduğu için hemen şöyle tutuyorum ve geçiriyorum iğnemi. Tek kat kenar kısmında kullanmayın derim. Ne ip olursa olsun birazcık kapatması zor olduğu için böyle bir kalınlıkta ipiniz varsa çift kat olarak yapın arkadaşlarım. Lif iplerini kullanacaksanız 4 katı da çıkartabilirsiniz. Şöyle aldım bakın. Hemen ilk yerden başlayarak devam ettim. Ve ikinci hiç delik atlamıyoruz burada. Bütün deliklerden birer tane çıkartıyoruz iğnemizi ve bu şekilde bir sarma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bunu tığ ile de yapabilirsiniz. Eğer iğne seviyorsanız iğne ile de devam edip yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi bu kısmı tamamladım. Buralarda tek kat olarak ipimi kullandığım için bu ipimi hemen şu şekilde şuradan geçiriyorum. Kenarını sonra yine çevireceğiz arkadaşlar. Şurada olduğu gibi ben buranın yapımını da sizlere paylaşacağım. Şöyle bir miktar geçirdim. Şimdi ipim olduğu için şöyle biraz alttan geçirip tek katını kesiyorum. Şöyle birini kestim. Teke düşürdüm ipimi. Böyle daha rahat çalışılıyor üstelik ayrıca arkadaşlarım. Onu da söylemek isterim. Şimdi şuradan giriş yaptım. Şu ilk yere giriyorum. Bir üstteki ilk yere girdim. Şimdi arkadaşlarım buradan önce şuradan alıyorum. Bu şekilde. Ortaya giriş yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum ortaya. Sonra buradan alıp yine aynı yere giriş yapıyorum. Bu kenar kısımlarını bu V'yi sağlayabilmek için bu şekilde yapıyorum. Şimdi aldım. İlk birincileri birinci yere giriş yaptım. Şimdi ikincileri alıyorum. Yine aynı yere bakın buraya giriş yapıyorum. İkinci yerimden, ikinci deliklerden alıp aynı yere giriş yapıyoruz. Bunu 5 tane bu şekilde ilerleyeceğiz. Şöyle bu 2 oluyor. Şimdi 3'ü aynı yere bakın aynı delik.
buradan da bu V görünümünü sağlayabilmek için bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 3 oldu. Yine geldim, bakın. Buradan giriş yapıyorum. Bu şekilde 4. yerimizi yapıyoruz. Yine aynı yere geliyorum. 5.'yi ve son bu yeri yapıyorum bu şekilde. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Bakın, buradan giriş yaptım. Aynı yerden çıkartıyorum. Şimdi buradayken arkadaşlar geldim. Bir üstten giriş yapıyorum. Bir sonraki delik, bakın. Hemen yanındaki bir sonraki yerden giriş yapıyorum. Bu şekilde. Sonra buraya geliyorum, buraya. Buradan gelip şöyle açık açık göstermek istiyorum. Buradan geliyorum. Aynı o ikinci deliğe giriş yapıyorum tekrardan. Bakın bu şekilde. Şimdi bir üste çıkıyorum. Bir üste, bir ileriye ve geliyorum, hemen bir sonraki delikten bu şekilde giriş yapıyorum. Sonra buradan alıyorum aynı yere, bu defa bakın şöyle açayım. Aynı yerden giriş yapıyorum. Şimdi tekrar bir üste çıkıyoruz ve bir sonraki deliğimizin içerisinden giriş yapıyoruz. Sonra bir üsttekinden buraya geliyorum ve giriş yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın, buraya giriş yaptık. Hemen buradan alıp buradan da aynı şekilde giriş yaparak devam ediyorum. Evet, şimdi bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane yerimiz kaldı. Yine aynı şekilde buraları geliyorum arkadaşlarım, bu şekilde devam edeceğim. Şu bitiş yerini sizlere göstermek istiyorum. Burayı yine aynı yapıyoruz. Ortadaki yerimiz bakın bundan daha fazla. Şimdi orayı nasıl kapatacağımızı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın, burada son yerim. Burada da son yerim. Şimdi buradan alıyorum. Bu son yerden giriş yapıyorum yine. Ve aynı yere, düzen bozulmasın diye bunu aynı yere, bakın bu şekilde. Yine bakın, buradan giriş yapıyorum bir üste. Burada boşluk kalmayana kadar yine buradan giriş yaptım. Aynı yerden aldım, diğer yaptığım gibi. Şimdi buradan giriş yapıyorum. Şöyle de düzeltelim birimizle, güzel dursun. Şimdi bakın, son 2 kaldı. Bunu artık
şuradan atlatacağım bu şekilde. Atlattım. Diğer taraftan da bir tane bu şekilde yapalım. Şimdi bir tane kaldı zaten, oraya giriş yapıyorum ve şu şekilde bağlıyorum. Şu biraz geniş oldu. Bunu hemen şu şekilde sıkılaştıralım ve bu şekilde tamamlayıp diğer tarafa, yani şurada yaptığımız işlem gibi yaparak tekrar başlayacağız. Şimdi bir miktar da ben etrafını nasıl en son bitirdikten sonra yaptım arkadaşlar ben. Burada ipimi keseyim. Şimdi onu da yine biraz kalın olsun diye şöyle 2 kat yaptım. Düğümlemeyelim. Onu da arkadaşlarım 2 kat şeklinde yaptım. Bakın geldim şöyle. Şuradan başlayayım ve göstereyim sizlere. Şöyle tutalım. Ve şu her bir aradan önce bu şekilde çevirdim. Bunu farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Sadece benden hani bu bir fikir olsun diye sizler için. Şimdi buraya kadar ipim yetmeyecek. Tekrar bağlamayayım. Buradan devam edelim. Hem de zamanınızı almayayım. Tekrar geri dönüyorum. Ve şu görüntüyü yapıyorum arkadaşlar. Hem bu kenardaki şu tarz görünümleri yok etmek için hem de güzel dursun diye böyle bir de kenar yapıyoruz. Bir de şurada hani boşken göstereyim. Şu şekilde, sonra bir de bu şekilde geri dönüş. Burada olduğu gibi görünecektir paspasımız arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bugünlük de kanalımdan bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.